Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık kapşonlu atkı modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Hemen atkı bölümünü örüp kapşonumuzu da ördükten sonra çok rahat bir şekilde bir günde örebilirsiniz. Ben bunu bir günde ördüm. Şöyle hemen kenar bölümleri de var. Ben bunu tabii ki her zamanki gibi başıma takıp fotoğraf çekileceğim ve ne kadar güzel durduğunu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ip bilgilerimi hemen birazdan vereceğim. Ne kadar ip gittiğini de videonun sonunda sizlerle paylaşmış olacağım. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de birçok kişiye bu videonun ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben öncelikle atkı ile başladım. Atkıyı tamamen bitirdim. Video çok uzamaması amaçlı. Ve en önemlisi size ölçüleri vereceğim ve küçük bir bölümde sizlere nasıl örüldüğünü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, benim atkımı ben boydan ördüm. Yani enden değil, boydan ördüm. Ve hemen şöyle ölçülerini vermek gerekirse boyu 1.90 arkadaşlar, eni 14 santim. Şimdi benim şöyle boşluk sıralarım var, bakın. Şöyle boşluklarım toplamda 94 tane. Ben 33 tane boşluk bıraktım ve iğnemi taktım. Şöyle şuradan göstermek istiyorum. 94 taneden 33 taneyi ayırdım, iğnemi taktım. Tam ortada kapüşon yerim var. Ona toplamda 28 boşluk bıraktım. 55 santim. Eğer ben birazcık bol bir kapşon yapacağım, eğer tam ebatında bir kapşon isterseniz yetişkinler için 50 santim ortaya ayırmanız yeterli. Ben 55 santim ayırdım. Çocuklara yapacaksanız hemen şöyle baş çevresini ölçüp ayarlayabilirsiniz. Ve yine diğer tarafta 33 tane boşluk bıraktım. Toplamda 94 tane. Hemen şu boşluğa bakın. Şöyle iğnelerle ayırdığım boşluğa kapşonumuzu git gel yaparak öreceğiz. Şöyle düşünüyorum, başka söylemediğim bir şey var mı? Sanırım yok. Olursa da açıklamalar bölümüne yazarım. Hemen tığımı göstermek istiyorum. 4 milimlik tığ kullanıyorum. İpim spagetti yarnı melodi ipi. Şöyle karışım bir yün arkadaşlar bu. Yine şallık bir yün. Ama şal ipi kadar çok ince değil. %20 yün, %80 akrilik bir ip arkadaşlar. Zaten tığ numaraları 3 veya 4 milimlik tığ ile örebilirsiniz diyorlar. Ben de 4 milimlik tığ ile örüyorum. 50 gram 200 metre. 2 tane gitti atkıya arkadaşlar. Benim elimde şu anda 4 tane var. Yettirmeye çalışacağım. 2 tane atkıya gitti. Şu anda elimde 2 tane daha var. Onu da kapşonuyla öreceğiz. Şimdi farklı bir iple atkıyı nasıl ördüm? Şöyle göstermek istiyorum. Zincirinizi 2 metre çekin. Ne kadar yapacaksanız 10 santim 15 santim fazla çekin. Normalde 3 ve katları, ama ben zinciri saymadım çok uzun olduğu için. Çok uzunca bir zincir çektim. Gruplarımı yaptıkça ölçtüm. İstediğim boyuta gelince arta kalan zinciri de kestim. Evet. Şöyle hemen size birkaç tanesini gösterdiğimde hemen algılayacaksınız. Gerçekten çok kolay bir model. Sürekli ördüğümüz kolay bir model olduğu için şöyle küçük bir bölümde göstermek istiyorum. Ben böyle hiç saymadan yapıyorum. En son zincirden tuttum. 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanım oldu. Arada zincir çekmiyorum, çok boşluk olmaması için. Tığın başını doladım. 1 2 3.'ye batıyorum. Aynı zincire 3 tane.
Arada zincir yok. Tığın başını doladım. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Bunun uzunluğunu kendinize göre ayarlayın. Ben birazcık sanki fazla uzun ördüm. Bakacağız bitince. Evet, bu şekilde istediğiniz gibi. Benimki 1.90 arkadaşlar. 1 metre 90 santim. Dediğim gibi normalde 1,5 metre yapacaktım ama böyle ördükçe gitti. Evet, şu şekilde istediğiniz kadar gruplarınızı yaptıktan sonra 1 2 3 zincirle yükseliyorum. Burada da artan zinciriniz olursa benim gibi uzun zincir çekerseniz şöyle dipten olmayacak şekilde kestiğinizde şöyle çekiyorum şunu ve bu buradan çözülmeyecektir. Daha sonra saklayacağım. Çevirdim. Tığın başını doladım. Hemen boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Evet. Her zaman dediğim gibi hiçbirimizin eli aynı değil. Ben yine gruplarımın sırasını size veriyorum ama sizler ölçülerle yaparsanız benim yaptığımın aynısı olacaktır arkadaşlar. Her zaman yorumlarda da söylüyorum. Ölçüleri baz alın. Evet. Tığın başını doladım. Bakın burada son trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Hemen önümdeki boşluktan başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Boşluklara 3'er tane yapmaya devam ediyorum. Tamamen bu kadar. Aralara zincir çekmeme sebebim dediğim gibi aralarda çok boşluk olsun istemiyorum. O yüzden aralara zincir çekmedim. Bakın son boşluğa geldim. Yine 2 tane ikili trabzan. Üçüncüyü zincirin tepesine yapıyorum ki burada düzgün bir geçiş sağlayalım. 1 2 3. Bakın burada hemen önümdeki boşluğa bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şuradaki sırayı size vermedim, kaç sıra ördüğümü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra örmüşüm. 14 santim demiştim. Her zaman santimleri verdiğim ölçüleri baz alın. Evet, hemen isterseniz kapşonumuza başlayalım. Önceden şöyle bir tutturabilirseniz, eğer bu şekilde ayraçlarınız yoksa iple tutturabilirsiniz. Hemen ipimi açıyorum ve başlıyoruz. İlk sıram yine aynı şekilde trabzanlardan oluşacak. Ayraçlarla değil de hemen onun önünden başlayacağım. Toplamda 28 tane boşluğum var. Tutturdum ve 2 zincir çektim. Arkada ipimi yürüteceğim, artık ipimi. Ve yine her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Diğer ayraca gelene kadar. Bu şekilde her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan. 1 2. Elimi oldukça gevşek tutuyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şöyle geleceğim. Diğer ayracın şuraya kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Toplamda 28 tane trabzanım oldu. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkacağım. Şöyle çevireceğim. Her iki yanda da, yani hem burada hem de burada arttırmalar yapacağız kıvırmamız için. Şimdi hemen dibine şöyle trabzan dibine 2 tane ikili trabzan yaptım ve burayı arttırmış oldum. Şimdi yine aralara hiç zincir çekmeden
şu şekilde üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm boşlukları sadece başta ve sonda arttırmalarımız olacak. Şöyle. Evet. Bu şekilde diğer uca gelene kadar devam edelim. Şöyle göstermek istiyorum. Sonuna gelmek üzereyim, bakın. Hemen bu boşluğa da üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burada da bir tane arttırmamı yapacağım. Şimdi normalde buraya batıyorum ve aynı yere trabzan tepesine batırıp ikili trabzan yaparak diğer tarafa geçiyordum. Çevirip. Şimdi burada bir tane daha trabzan yapıyorum ve bir tane arttırmış oluyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yanlardan arttırmama devam ediyorum. Bakın. Burada 2 tane trabzanım var. Bu trabzanları şöyle hemen dibine öncelikle 2 tane batacağım yine. Arttırmamı yapacağım. Hemen arkadan tek tele batarak yapacağım ama. 1 zinciri saymıyorum. Aynı yere 2. Tığın başını doladım. Hemen ikinciye bir tane yapıyorum. Ve daha sonra tüm boşluklara yine üçer tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Bakın şöyle arttırmamızı yapmış olduk. Diğer tarafa gelene kadar yine her bir boşluğa üçer tane ikili trabzanımı yapıp dönüyorum. Burada sıramın sonuna geldim. Bakın arttırdığımız bölümdeyim. Tığın başını doladığım ilk trabzana batıyorum. Şöyle arkadan batıyorum tek teline. Bir tane. Hemen yanındakine 2 tane. Bir, iki, üç zincir çektim. Modeli çevirdim. Ve bakın burada benim 3 tane trabzanım oldu. Hemen dibine 2 tane yapıyorum. İki tane yan yana var. Birer tane de onlara yapıyorum. Toplamda zinciri saymıyorum. 4 tane olacak. Ve buranın arttırmasını da yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arttırmamız devam ediyor. Evet. Şöyle bakın. Hemen şu boşluğa 3 tane yapıyorum. Eğer burada çok genişleme yaparsa bir tane atlayabilirsiniz. 1 2 3 ama dönüşlerde şu arttırmayı şöyle ayırın. Ona göre arttırmanızı yapın. Bu benim şöyle 4 tane yapmışız. Çok pardon. Üçlü grubum farklı. Yani şuradaki boşluğa çalışacağız. Bu arttırma hep arttırma olarak bir tane artacak. Yani bir altta ilk yaptığımızda 2 taneydi. 3 tane oldu. Şu anda 4 tane. Bir üstte 5 tane olacak. Ne kadar isterseniz o kadar arttırabilirsiniz. Buralar hep boşluk bakın. Sadece şurası artacak. Her bir sırada arkadan ilmek alarak birer tane arttıracağız. Diğer taraflar yine aynı şekilde her bir boşluğa üçer tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, bu şekilde. Ben de şu anda birkaç sıra yapacağım. Şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle arttırmam oldu. İstediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. İstediğim uzunluğa gelince bırakacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Şöyle sıramın sonuna geldim. Şöyle baktığımda bir sıra daha örmedim. Yine 4 tane yandan artmışım var. Şöyle baktığımda bana yeterli geldi. Çok uzun olursa katlaması çok uzun olacak. O yüzden bence bu kadar yeterli dedim ve geri döndüm. Bakın
Şurada şunu gördüğünüzde kafanız karışabilir. Onu da göstermek istedim. Bakın şuradaki benim grubum. Şurada 1, 2, 3 tane olacak. Hemen o gruba da aynı şekilde 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bakın arttırmama geldim. 3 tane arttırmam var. İlkine yine arkadan batıyorum. Bir tane. İkinciye batıyorum. Bir tane. Üçüncüye 2 tane. Arkadan ilmeğe batarak yine burayı 4 tane yaptım. 4 tane arttırmam oldu. Ve benim için şöyle gördüğünüz gibi fazla verev oldu. Benim için yeterli. Artık arttırma yapmadan 4 tane arttırmamı arkalardan batacağım. Şöyle bakın arkalardan şöyle tek tek batıyorum. 1 2 3 ve 4. Şuraya geldim. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Hemen gördüğünüz gibi şöyle dibine batmadım. Artık oraya batmıyorum çünkü arttırmayı da bıraktım. Hemen şuraya battım. Ve bu şekilde devam edeceğim. Artık arttırmam yok. Arttırma yaptığımız şuradaki 4 taneye hep arka ilmeklere batarak devam edeceğim. Şöyle 2 ve 3. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu bence. Bu şekilde diğer tarafa kadar devam edelim. Evet, burada da sıramın sonuna geldim. Bakın burada grubum var. Tığın başını doluyorum. Araya batmıyorum. İlk trabzan tepesine battım. Birinci ikili trabzanım. Arkadan batıyorum. İkinci. 3 ve 4. Bu 4 arttırmamı arkalara batarak hep devam ettireceğim. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen buraya yine 4 tane zinciri saymıyorum. Arka ilmeklere batarak ikili trabzanımı yaptım. Şu şekilde. Şimdi bakın burada hemen dibine batıyorum. Yani şuralarda yaptığımızın aynısı, kafanızı da çok karıştırmak istemiyorum. Az önce ne yaptım? Hemen şunu örmedim. Hemen zincirle atladım. Şuralarda da yapıyoruz ya, bir sıra zincir son trabzana bağlayıp yukarı çıkıyoruz. Hemen araya batıyoruz döndüğümüzde, aynı şey. Zincirle bağladım. Şimdi hemen zincir olarak düşünüyorum bunu. Hemen buraya batarak devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde artık hiç arttırma yapmadan her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Ve kenar bölümlerini sadece 4 tane trabzan arttırmıştık. Yanlarda 4 tane devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet güzel olacak. Bunu nasıl baş çevremizi ölçeceğiz? Şöyle başımızın arkasından şunu şöyle yaptığımda üstü kapanacak şekilde istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Son bir sırayı örmeyelim. Son bir sırada yine bir püf noktası sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde ben de başımı ölçerek bunu devam ettireceğim. Daha sonra da son sırayı ve birleştirmeyi sizlerle beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Hemen şöyle size bir ölçü vermek istiyorum. Ne kadar örmüşüm. Şöyle
yaptığımız atkıdan itibaren ölçüyorum. 26 santim benim için yeterli. Şu anda kaçıncı sıradayım hemen sayalım. Şöyle hemen ilk sırayı buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. sıradayım. Ama her zaman dediğim gibi ölçüleri baz alın. Ben şöyle 26. sıramı yani son sıramın yarısındayım. Benim toplamda şöyle boşlukları saydığımda 28 tane boşluğum var. Yine ilk başladığım gibi. Bu 28'in boşluğun 13'ünü ördüm arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 boşluk ördüm. 13 boşluktan sonra şöyle bakın katlayıp birleştirerek öreceğim. Şöyle hemen neredeyim ben? Şöyle yanlış yöne katlamışım. Şu şekilde. Evet. Şöyle çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın. Şöyle geldim. Şunu ikiye katlıyorum. Şöyle kameramı yaklaştıracağım. Şöyle 13 buradan ayıracağım. Ortadan 2 veya 3 tane şöyle örmeyeceğim ki şöyle bir sivrilik oluşmasın. Hemen kameramı yakınlaştırıyorum. Evet, yakınlaştırdım. Bakın tığın başını doladım. Şöyle 1, 2, 3. Yani 2 tane ortada bırakacağım veya 3 tane. 1, 2, 3. 4.'ye batıyorum. Bunu kendiniz ayarlayın. Şöyle 3 tane bıraktım. 4.'ye battım. Normalde 2 tane batmam lazım. Sayıya göre. Şöyle bakın. Bunu da bu şekilde dikince şöyle bir sivrilik oluşmayacak. Bakın 4.'ye atladım. İlk trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Bakın buradaki ilk trabzanın tepesine batırıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Hemen yandaki ikinci trabzanın ilmeği içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Üçüncü trabzanın içinden ilmeği geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde birleştirmemi yapacağım tepe kısmını. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. İlk trabzanımı yaptım. Ve hemen onun yanındaki bakın grubun ilk trabzanın içinden şöyle şunu tutayım. Şu ilk grubun trabzanın içinden geçirdim. İlmeği içinden geçirdim. Hiç zincir yok. Hemen ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve ikinci trabzanın içinden geçirdim. Ve üçüncü trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde bakın. Hemen üçüncü trabzandan sonra yanındaki boşluğa ilk trabzanımı yapıyorum. İlmeği uzattım. Bakın hemen yanındaki grubun ilk trabzanın içinden geçiriyorum. Tek tek aynen bu şekilde bata bata sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Üçüncüyü yapıyorum. Bakın son trabzandayım. Bunları takip edelim. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa geçtim. Ve bu şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi şu çizgimiz de çok güzel. İster bunu isterseniz şu şekilde düzünü kullanabilirsiniz. Zaten ters yüz önemli değil. İki tarafı da aynı. Ben sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Burada bulunan 4 trabzanı da aynı şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sona kadar geldim. Sonda benim yine bu şekilde trabzanlarım var.
Bakın trabzanların tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. Hemen yandakinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Ve bir de düzeltme yapmak istiyorum. Şimdi şunu bitirelim. Hemen düzeltmemi yapacağım. İşte o yüzden biz böyle doğaçlama yaptığımız için maalesef hatalarım da olabiliyor. O yüzden ben her zaman dediğim gibi önce videoyu baştan sona izleyin. Daha sonra yününüzü alın ve başlayın. Bakın şuraya kadar bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İyice sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi ben az önce 28 tane dedim gruplarımı ve 3 tane ayırdım. Bu dediğim gibi yaparsanız şurası denk gelmeyecektir. Ben tekrar gruplarımı saydım. Herhalde örerken bir tane fazla örmüşüm. 29 tane grubum var. O yüzden 3 tane şurada boşluk bıraktım. Ve bunu da buradan dikeceğim. Şimdi şöyle kısaca söylemek gerekirse kapşonumuzun, ördüğümüz kapşonumuzun grupları çiftse şurada 2 tane boşluk bırakıyoruz. Yani boşluklarımız çiftse grupları saymıyoruz. Boşlukları sayıyoruz. Gruplarımız, grup boşluklarımız tekse 3 tane. Eğer çift sayıysa sadece 2 tane bırakıyoruz ki şu uç kısmı denk gelsin. Benim 29 tane olduğu için ben 3 boşluk bıraktım. Bunu da hemen düzeltmek istiyorum. Çünkü kesinlikle bizimki olmadı. Neden oldu? Böyle oldu diye duymak istemiyorum. Çok üzülüyorum çünkü. Evet. Bakın şöyle şunu da açacağım. Şu şekilde tabii ki dikmeyeceğim. Şu şekilde açacağım ve şu şekilde dikeceğim. Ve burada şöyle hemen yandan da göstermek istiyorum. Bakın şöyle diktiğim için şurada bir sivrilik olmayacak. Onu çok seviyorum. Ve hemen şöyle tabii ki püskülleri göstermek istiyorum. Bakın şöyle aynı boyda kestiğim, istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. İplerim var. Şöyle tek tek alıyorum. Bunu şöyle grupta yapabilirsiniz ama ben böyle tek tek yapmayı çok seviyorum. Bakın şöyle önünüze gelen ilmeklerin içinden geçiriyorsunuz. Şurayı eşitliyorum ve daha sonra şuradaki 2 ilmeği şu ilmeğin içinden geçiriyorum. İlkini takmış oldum. İkinciyi de aynı şekilde tek tek bu şekilde istediğiniz aralıklarda şöyle önünüze gelen aralıklara daha ince bir tığım vardı benim buralarda ama evet buldum. 4 milimlik biraz kalın geldi. İlmekleri açacak. Şöyle şunları eşitliyorum ve içinden geçiriyorum. Şöyle tek takacağım. Gördüğünüz gibi şu uzunlu kısalı gelenleri de şu şekilde keseriz. Atkım bayağı bir uzun oldu. Daha önce de bahsetmiştim, boyum biraz kısa. Kısa olduğu için benim atkılarım çok uzun olmuyor. En fazla 1,5 metre çünkü uzun geliyor bana. O yüzden böyle 1,70 1,75 boyundaki bayanlar için ideal. Ama benim gibi kısaları biraz uzun, o yüzden ben kullanamayacağım. Uzun bir arkadaşıma hediye ederim diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bakın tek tek takacağım. Daha sonra diğer ucuna da aynı şekilde takacağım. Ve az önce dediğim gibi hemen şurayı da bir iğne yardımıyla şöyle tık tık diye dikeceğim. Ve daha sonra kapanış için burada olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi taktım. Şöyle gelen renklere uygun ayırdım ve onlara göre taktım. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu. Ben çok beğendim. Karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Şuraları da şöyle kıvırıp birazcık buhar tuttum ki şurası sabitlensin diye. Hemen tepe kısmını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde diktim ve çok aşırı derecede dik durmuyor. Bakın kavisi var. Evet, şöyle tekrar açıp kavisini de göstermek istiyorum şuranın.
Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi küçüklere de yapabilirsiniz. Ölçerek istediğiniz yaşa rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen yünümü de göstermek istiyorum. 4 yumaktan bu kadar kaldı arkadaşlar. 4. yumağı çok az kullandım. Hatta püsküller için kullandım diyebilirim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.